Villa TV Gayrimenkul'den herkese merhabalar. Ben Niyazi Oylan. Bugün Kuşadası Long Beach plajına 501 metre mesafede bulunan çok güzel bir villaya geldik. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Sizler gibi YouTube'da bizleri izleyip videolarımıza çok güzel yorumlar katan, düşüncelerini ve fikirlerini yazan İbrahim Bey ile birlikteyiz. Bu güzel villayı birlikte keşfedeceğiz. Öncelikle İbrahim Bey hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Hazırsanız bu güzel villa turuna birlikte başlayalım. Hazırız. İbrahim Bey ile birlikte 583 metrekare arsası bulunan villamızın tam şu anda otopark kısmındayız. Evet İbrahim Bey, ne diyorsunuz otopark bölümüne? Beğendiniz mi? Çok beğendim. Güneş yanıkları için, arabalar için, korunması için önemli bir değerdir. Ve bu villada bu mevcut. Evet. Üst tarafımızda güneş kırıcılarımız var. Burada otomatik bir kapımız var. Kumandaya basarak aracınızla içeri girebiliyorsunuz. Akabinde bakın burada aracınızı temizlemek isterseniz burada prizimiz bırakılmış. Ve hemen şurada evin iç kısmına geçebiliyoruz. Değil mi İbrahim Bey? Burayı da birlikte anlatalım. Garaj girişimiz. Evet. İsterseniz yaya olarak gelirseniz de bakın şurada cam bir kapımız var. Hemen şurayı da gösterelim izleyicilerimize. Burada cam bir kapımız var ve bu cam kapıdan da adım taşlarından doğru içeriye doğru girebiliyorsunuz. Diğer videolarda görmemiştik demişti İbrahim Bey biraz önce videodan önce. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kuşadası da belki tek olabilir cam kapıyla villaya giriş. Evet, normalde daha çok demir kapılar tercih ediliyor. Burada cam kapıya özen gösterilmiş. İçeriye doğru geçelim. Şimdi örnek veriyorum, tatilimiz başladı. Aracımızla geldik buraya. Arabamızı park ettik. Neyimiz var? Bavullarımız var. Evet. Bavulları buradan sürmesi çok güzel olur. Çünkü burada tamamen yekpare düz bir zemin var. Normalde adım taşları yapılıyor. O da hani adım olduğu zaman bakın şöyle adım atıyorsunuz. Arada yeşillik ya da çakıl taşları oluyor. Burada çakıl taşları iki tarafta olduğu için gayet kullanışlı bir alan oluşturulmuş. Evin girişine kadar bavullarını buradan da sürüyebilirler, değil mi? Otel konforunda. Evet, evet. Gayet güzel. Burada villamızın giriş kısmına geldiğimiz zaman, yani ön bahçemizin içerisine geldiğimiz zaman da büyük bir teras alanımız var. Nasıl, gözümüze hitap ediyor mu? Bahçe, havuz, yeşillik. Burada bir de güzel bir esinti de var şu anda, fark ediyorsanız. Harika. Evet. Yazın böyle bir esinti, tabii deniz kıyısına yakınlıktan da kaynaklanıyor. Bir de etrafımızda da ağaçlı bölge olmasından da kaynaklanıyor. Sanki ormanlık bir alan içerisinde, hani kullanmıştım ya, Paradise in the World gibi böyle, Evet. Dünyadaki cennet gibi bir yer. Evet, gayet güzel. Karşımızda burada bir peyzaj oluşturulmuş. Ahşaplarla çevrilmiş. Ortada da bir tane palmiye ağacımız var. Villamızın dış cephesine kısaca bakacak olursak da taş kaplamalara önem verilmiş. Doğal taşlar yapılmış. Evet. Bunları hep ben biliyorsun videolarda anlatıyorum. Evet. İbrahim Bey de gerçekten videolarımıza çok güzel yorumlar yapıyor. Yani bölgeyi tanıyor, Kuşadası'nı tanıyor. Dedi ki yani aslında o da sizler gibi bizi izleyen bir izleyiciydi. Sonradan güzel yorumlar yapınca ben kendisiyle iletişime geçmek istedim. İletişime geçtim. Kanalımıza davet ettim. Dedim ki bu güzel düşüncelerini, fikirlerini videoların içerisinde de bizlere söyler misin dedim. Tabii kamera karşısı biraz heyecanlı olur. Artık biz 200 küsur tane video çektik. Niyazi Bey'in söylediklerinin %100 doğru olduğunu ben kendisine daha önce ifade ettim. Şimdi bu gerçek çekimde de sizler de görüyorsunuz. Ben buna şahidim. Hatta bir keresinde bir yerde karşılaştık. Kendisine arabayı servise götürmüştüm. Orada karşılaştık, tesadüf. Dedim ki hani bu adamın söyledikleri hakikaten doğru ve bu adamı rehber edinen insanlar kazançlı çıkıyorlar. Çünkü emlak aynı zamanda bir yatırım. Hem bir yaşam hem de bir yatırım. Ve bu adam bu işi biliyor. Çok teşekkür ederim. Geçelim. Bahçemize geçelim. Sağ tarafımızda bu arada havuzumuz var. Havuzu kısaca anlatalım mı? Tabii. Evet. Havuzumuz 3,5 metreye 10,5 metre büyüklüğünde. Yani toplamda da 36,5 metrekare büyüklüğümüz var. Karşıda şurada evet şelalemiz var. Şezlong yerimiz var. Bravo. Havuzun içerisinde ışıklandırmalarımız var. Ve havuzun içerisinde seramiklere önem verilmiş. Bakın şurada da taşması bulunuyor. Taşma olan kısmına da genelde böyle sabaklarına plastik yaparlar. Plastik de zamanla tabii burada güneş çok olduğu için güneşten dolayı deforme olabiliyor. Deforme olmasın diye buraya da mermer yapmışlar. Tabii ki bunlar da daha pahalı ürünler. Yani plastikle mermer tabii ki de maliyet olarak karşılaştırılamaz. Motor dairemiz var. Denge depomuz var. Yani burası boş şu anda. Evin yedek su tankı var. Evet. Yani su kesilmeleri olsa bile bunlardan etkilenmiyorlar. Kesinlikle. Bu da güzel bir özellik. Bakın bir de şurada şu detay da var. O detayı da paylaşmak istiyoruz sizinle. Bunu görmüş müydün hiç abi? Hiçbir yerde görmedim. Artık samimiyetten. Hiçbir yerde görmedim. Ben samimiyeti seviyorum bu arada. Hiçbir bakın yerde burada görmedim. bir motor dairemiz var. Hatta şöyle bakın göstereyim sizlere. Şöyle bir kapağı var.
kaldırıyorsunuz. Tabii terleme yapmış bu. İçeride merdiven var. İniyorsunuz. Altında motor var. Bakın Havalandırması. burada, evet bravo. Burada 2 tane havalandırması var. Biri in, biri out. Ben yıllardan beri özel havuzlu evleri tanıtıyorum. Bir de Mehmet abim var, Almanya'da yaşıyor. Bu onun fikriydi. Birkaç yerle de uygulamıştık biz. Yaygın olarak da kullanılmaya başlandı. Motor dairesi, bakın dikkat ettiyseniz havalandırma olmasına rağmen bile terleme yapabiliyor. Yani iyice burayı kurutmak gerekiyor. Hatta böyle elektrikli fan takarsanız in-out şeklinde. Çünkü motor dairesini sürekli kuru tutmak gerekiyor. İçerisinde elektrikli aletler var, motorlar var. Bunlar da çok önemli. Her yıl geldiğinizde çünkü ekstradan bir masraf yapmamış olurlar değil mi? Kesinlikle. Ön tarafımızda bir yeşil alanımız var. Yeşil alan gayet güzel mi, yeterli mi? Yeşil alan yeterli. Ayrıca bahsedeceksin sen de sanırım. Evet. Burada bir de bahçe mutfağımız var. Mutfak tezgahımız var. Bu önemli. İnsanlar şimdi bahçeli bir ev satın aldıkları zaman ne yapmak istiyorlar? Bahçemde şöyle bir rahat rahat oturayım, grillimi, barbekümü yapayım, mangalımı yapayım. Ki mangal yaptığınız zaman da burada size bir lavaboya ihtiyaç var, bir çeşmeye ihtiyaç var. Bu arada şu detayı da paylaşmak istiyorum. Bu evimizde daha ufak tefek eksiklerimiz var. Bakın burada mesela çeşme bataryası gelmemiş. Evin içerisinde bazı ufak tefek eksiklerimiz var. Bunlar için de çok özür dileriz. Tabii yaz geldi. Şu anda müşterilerimiz evleri görmek istiyorlar. Biz de gece gündüz demeden sürekli böyle güzel evleri çekip sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Biraz daha kış mevsimlerinde olsaydık mobilyaları bekleyebilirdik. Ancak daha yaz mevsimi geldiği için bunları beklemeden heyecanla bu evleri sizlere tanıtmak istedik. Arkamızda palmiye ağacımız var, 2 tane. Palmiye ağacın olan kısma bakın. Buraya bitkiler ekilmiş ve bitkiler dikilmiş ve şu kısımda da ahşaplara önem verilmiş. Ahşapla bir ayrıştırılma yapılmış. Burada çakıl taşlarımız var. Çakıl taşları buraya karışmasın çimlerin üzerine diye ahşap da buraya gelmiş ve şurada damlama sistemimiz var. Borusunu görebiliyorsunuz. Bitkileriniz de burada otomatik sulanıyor. Evet. Bahçe damlamamızın sistemi. Evet. Hemen gösterelim izleyicilerimize de şöyle kısaca. Manuel olarak da kontrol edebilirsiniz. Tabii ki otomatik olarak da çalışıyor. Yani elektrikli olduğu için gece belli bir saatte açılıyor ve belli bir saatte de kapanıyor. Yani birkaç dakika çalışıyor, sulama sistemi yapıyor. Yağmurlamanın. Evet, şimdi burada drenajımız var. Burada çok fazla genelde yağmur yağmıyor. Çok fazla böyle yağmur yağan bir iklime sahip değiliz. Burada genelde biz biraz da ılıman bir havamız var. Evet. Kendisi de burada Davutlar bölgesinde yaşıyor. Bölgeyi de İbrahim Bey iyi tanıyor. O da Ankara'dan gelmiş değil mi? Evet, Ankara'dan sonra buranın havası gerçekten cennet gibi gelmiştir. Tabii ki canım yani. Ankara'da 6 ay kış yaşarsın. Burada 1,5-2 ay. Evet. O da Maksimum. ılıman. Tabii ılıman. Evet. Yani o Türkiye'nin en çok soğuk olduğu zamanlar var ya, böyle Sibirya soğukları mı geliyordu? Çok soğuklar geliyor. 8-9 derece. Evet. O zamanlarda düşük. belki biz biraz üşüyoruz. Gerçi biz Ege insanı çok kırılganız. Hemen üşüyebiliyoruz. Yani biz 15-20 derecelerde bile bazen üşüyoruz yani Ege insanı. Ama bunun da ekstra olması avantaj yani bu Evet. şeyde. Yani çok yoğun bir yağmur yok. Ancak tabii ki bu evlerde yoğun bir yağmur olmasa bile çimler böyle hani çok fazla yağmur bazen bir dönem mesela fazla yağabiliyor. Yağabilir. İklimler değişebiliyor. Bunun da altyapısı burada bırakılmış. Hatta yani sistemi yapılmış burada. Fazla yağmur yağdığı zaman da burada drenaj sistemi var. Drenajdan da su tahliye oluyor. Evet. Bu detayı da sizlerle paylaşmış olduk. Evet, şelaleyi açmadık çünkü video çekimlerinde şelaleyi açtığımız zaman gerçekten çok ciddi bir ses geliyor. Ondan ötürü şelaleyi açmadık, ancak çok güzel bir şurada şelalemiz var. Karşıda yine peyzajımız var. Orayı göstermedik, hemen sizlere orayı da gösterelim. Ne diyorsunuz İbrahim Bey? Peyzaj güzel. Ben söylemek istediğim şu var. Bahçe mutfağı ve bu peyzajla beraber dostlarınızı burada ağırlayabilirsiniz. Burası çocuklarınız için, torunlarınız için mükemmel bir yaşam alanı haline gelebilir. Burası bir cennet. Paradise in the world diyorum. Yaşanıp yaşanılacak bir yer burası değil mi? Parayla satın alınabilecek bir cennet diyorum. İmkanı olanlar için tabii ki. Evet. Burada zeytin ağacımız da bırakılmış. Evet. Detaylardan da bahsetmiş olalım. Bölge lokasyon gerçekten çok güzel. Kuşadası alışveriş merkezlerine biz buradan çok yakınız. Yürüyerek bile buradan alışveriş merkezlerine ulaşım yapabilirsiniz. Bunun haricinde denize zaten biraz önce söylediğim drone görüntülerinden de görüyorsunuz. Denize de zaten yürüyerek gidebilirsiniz. Ve burası gerçekten de Kuşadası alışveriş merkezi bölgesi çok değerli bir lokasyona sahip. Geleceği olan bir bölge. Zaten buralarda hep villalar bölgesi. Buralarda apartman dairesi yok. O yüzden burada civarda
bölgede bütün imkanlarınız var. Yani ne şehrin tam içindesiniz kalabalığın ne de tam dışındasınız. Hem sessiz sakin bir bölgedesiniz ancak hareketlilik isterseniz de aracınıza binip 5-10 dakikada şehrin tam içerisine inip orada da o kalabalık atmosferi de yaşayabilirsiniz. Niyazi Bey, şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi lokasyon çok önemli Kuşadası için. Mesela işte belli bir yaşın üzerindesiniz. Hastaneye ister istemez yakın olmak istiyorsunuz. Benim geçen yıl yaşadığım bir olay vardı. Bir rahatsızlığım oldu. Ambulansı çağırdık. İşte Güzelçamlı'ya gelmesi yazın o yoğun trafikten dolayı 1 saati buldu ambulansın. Hani hasta çoktan sıkıntıya girmiş olur. Burası gerçekten hem sadece AVM'lere değil hastaneye de çok yakın. Bu bakımdan da tercih edilebilir bir nokta. Bir de bizim gene yaşadığım bölgeye göre buranın doğalgaz olayı var. Bu 12 ay yaşamak için mükemmel bir tercih. Kesinlikle. Ayrıca Hele ki villalarda çok önemli. Ayrıca- Doğalgaz olması gerekiyor. Ayrıca kanalizasyon. Kanalizasyon da var benim yaşadığım bölgelere göre artı olabilecek. Hani bu lokasyon gerçekten çok değerli bir lokasyon. Örnek olarak insanlar Kuşadası'na geldiklerinde dışarıdan mesela yurt dışında yaşayanlar veya Türkiye'nin değişik bölgelerinde yaşayanlar bana Kadınlar Denizi'ni dolaştın mı diye soruyorlar falan. Hakikaten burası Kadınlar Denizi'ne eşdeğer bir bölge. Evet. Kadınlar Denizi'ne çok yakınız çok bu arada. yakın, kıymetli bir bölge. Ve bütün merkezi yerlere, hastaneye, AVM'lere de yakın bir bölge. Bu da tercih edilebilir bir neden. Evet. Terasta da bir detayımız vardı. Onu evin içerisine girdiğimiz zaman gösterelim. Çünkü tekrar oraya dönmeyelim. Zaman uzamasın. Evet, evin etrafındaki duvarlarla çevrili olması da çok güzel bir avantaj. Çocuklarımız varsa da oyun alanı oluşturabilirler mi burada? Ne diyorsun? Ya geniş bir arka bahçesi var. Ben bu kadar olacağını tahmin etmemiştim. Hakikaten burada çocuklara bir oyun parkı kurabilirsiniz. İşte alttaki odanın bahçeye çıktığı için evimizde işte merdiven çıkamayacak olan belli bir yaştaki büyüklerimiz içinde bu bahçe hakikaten bir nimet. Çıktığı vakit tatlı bir esinti eşliğinde yemyeşil bir doğaya uyanmış oluyor. Gerçekten bu değerli bir olay yani. Evet. Devam edelim. Yavaş yavaş evimizin girişine doğru geçiyoruz. Bu cephemize baktığımız zaman da doğal taş kaplamalara önem verildiğini görebiliyoruz. Bakın panjurlarımız var, hemen dışarıdan sizlere göstermiş olalım. Yan tarafta da yine aynı şekilde devam ediyor. Bu arada sinekliklerine kadar takılmış. Biraz önce bakmıştık. Önce bir evi gezdik İbrahim Bey ile beraber, böyle kısa bir tur yaptık. Ondan sonra hemen video çekimlerine başladık. Gözlükler için de kusura bakmayın. Güneş ikimizi de çok rahatsız ettiği için ondan dolayı gözlüklerimizi taktık. İçeride çıkaracağız zaten. Burada görüyorsunuz sinekliklerimiz de var. Bir de şu olay da çok güzel, bakın şu detayı da paylaşmak istiyorum size. Şimdi bu tip evlerde yani evin bir zemini olur, bir temeli olur. Genelde mesela şurada biter. Bu kısmı yapmazlar. Yapmadıkları zaman, yağmur yağdığı zaman bütün su evin temelinde birikir. Ve bir zaman sonra evin izolasyonunda böyle boşluklardan faydalanarak evin içerisine girer. Yani evde nem rutubet yapar. Yani ben bütün yerlerde tavsiye ediyorum. Bakın evin bitiminden sonra en az böyle bir 50 santim şöyle bir çıkıntı yapmanız gerekiyor ki yağan yağmur buradan daha dışarıya aksın. Ayrıca drenaj sisteminde yapıldığı zaman zaten suda tahliye oluyor. Bu arada burası deniz seviyesinde. Yani burada deniz seviyemiz yaklaşık, biz denizden 10 metre yükseklikte yer alıyoruz. Ve böyle yerlerde mesela Davutlar Güzelçam tarafı özellikle böyledir. Böyle yerlerde deniz seviyesinde olduğumuz için JetGrout uygulamaları yapılıyor. JetGrout uygulaması nedir? Ne demek oluyor? Yerin altına kazık çakıyorlar ve yani deliyorlar önce yuvarlak şekilde ve içerisinde demir, silindir bloklarına beton dolduruyorlar. Doğru. İçerisinde beton dolduruyorlar ve demirler oluyor ve o kazıkların üzerine oturuyor. Ev ki temel daha sağlam olsun. Yani normal her yerde ihtiyaç olmuyor ancak denize yakın bölgelerde bu şart tabii ki. Bunlar yapılmadan mesela eski evlerde yapılabiliyordu. Yani bunlar olmadan evler yapılabiliyordu. Ancak yeni binalarda, yeni evlerde JetGrout uygulamaları olmadan, yapılmadan evleri kesinlikle inşaat edemiyorsunuz. İnşaatını yapamıyorsunuz. Bu detayı da sizlere paylaşmış olduk. Ülkemiz bir deprem bölgesi olduğundan mütevellit bu JetGrout uygulaması zaten sizi depreme karşı koruyacak olan bir sistem. Evet. Hakikaten incelediğiniz vakit, internette de araştırmalar yaptığınız vakit, hani ben internetten baktığımda 12 ile 16 arasında silindir şeklinde betonarme blokların üzerine kurulduğu söyleniyor. Evet, doğru. Yani bu sistemin burada olması hakikaten değerli bir özellik gene. Evet, devam edelim. Bakın burada bir detay var. Bu detayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada alüminyum, küflenmez, paslanmaz bir malzeme. Bu arada şu sesi duyabiliyor musun?
Aynen. Aynen videolardaki gibi. Evet, videolarda hep genelde böyle hani şu sesi insanlara ben duyurmaya çalışıyorum. Bakın mikrofonum burada. Alüminyumdan bu ses çıkar, plastikten çıkmaz. Küflenmez bir malzeme. Ya bu Evet. rüzgara karşı, affedersiniz herhangi bir kuş pisliğine karşı, şuna karşı buradaki içerideki sistemleri korumak için mükemmel. Bunu derme çatma plastik bir şeylerle örtüyorlar genelde. Burada alüminyum yapılması gerçekten hani buranın inşasında özen gösterildiğini bize gösteriyor. Evet. Buradaki bu sesi de duyduğumuza göre yani videolarda biz her şeyi birebir aynı göstermeye çalışıyoruz. Yani ne gördüysek birebir aynılarını göstermeye çalışıyoruz. İbrahim Bey de zaten bunları buraya, o da sizler gibi bir izleyiciydi. Buraya geldi. Bugün böyle gözüyle burada yaşıyor, görüyor. Gerçekten kamera arkasıyla kamera önündeki izlediğimiz şey aynı mı değil mi? Biraz önce yaşadığımız olayı söyle istiyorsan Niyazi Bey. Hani burası benim daha önceki aldığım bilgilerde 350 metre diye gözüküyordu. Ben dedim 350 metre. Niyazi Bey telefonundan ölçtü, biçti falan. Hayır abi dedi. 501 metre dedi. 1 metresi de var. Sonuçta biz dedi izleyiciye doğru söylemek zorundayız dedi. Evet. Ondan da bahsedebiliriz. Yani bizim özellikle şunu da söylemek istiyorum. Villa TV Gayrimenkul ailesi olarak biz dürüstlüğümüz bizim için çok çok önemli. Bizim para ya da herhangi bir şey, başka bir şey bizim karakterimizin önüne kesinlikle geçmez. Dürüstlüğümüzün önüne geçmez. Biz bir insana bir yer satmaya çalışmıyoruz. Kimseye bir yer satmaya çalışmıyoruz. Biz insanları hayallerine kavuşturmayı planlıyoruz. İnsanları sıcacık evlere, güzel evlere, evlerle buluşturmayı aracılık yapıyoruz. Ve hiçbir zaman para kazanacağız diye yani böyle beğenmediğimiz, kötü olan bir yeri birilerine satmaya çalışmadık. Bizim yani yapımız, karakterimiz bu. Yani dürüstlüğümüz bizim çok ön plana. Hatta şu detayı da paylaşmak istiyorum. Buraya gelirseniz söylediklerini yerinde görmüş olursunuz. Çok teşekkür ederim. Kuşadası'nda böyle lüks gayrimenkullerle ilgili ilk böyle adımı atan, yani ben burada kendimi hani nasıl bir doktor vardır, beyin doktoru, kalp doktoru, kemik doktoru, diş doktoru gibi düşünün. Ben dedim ki ben özel havuzlu evlerin doktoru olacağım dedim ve YouTube'da profesyonel olarak lüks gayrimenkuller çekmeye başladım. Ondan sonra tabii ki çekenler oldu, yapanlar oldu, bırakanlar oldu, her neyse. Biz en baştan itibaren bir video sayısı belirledik, işte 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye. Şu an kanalımızda yaklaşık 650-700 tane videomuz var. Ancak video turunda şu anda 231. videoda olmamız lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ve bakın internetten biz bakıyoruz mesela, shorts videolarını da sayıyorlar. Bizim 600 kusur tane videomuz var. Biz villa turunu 231 diyoruz. Yani biz 657 diyebiliriz. Aslında bizim video sayımız gayet fazla. Ancak insanlar shorts videolarına da bakıyor. Yani dürüstlüğümüz zaten kanalımızdaki videolardan da anlayabilirsiniz. Yani şimdi biz kendimizde çok böyle anlatıp hani şey yapmayalım, kimse yoğurdumuz ekşi demez. Ancak İbrahim Bey'in de tabii söylemleri bizler için Şimdi, çok çok değerli. Tabii ki ben Kuşadası bölgesinde inceleme, araştırma, keşiflerime devam ediyorum. Fiziksel olarak da yerinde incelemeler yapıyorum. Bu kendi merakımdan dolayı. Kuşadası bölgesinde tabii Ankara'dan veya Ankara diyorum İstanbul'dan, İzmir'den, yurt dışından geliyorsunuz, videoları izliyorsunuz, buraya geliyorsunuz. Ben şunu şöyle söyleyeyim size. Maalesef TV'de, gazetelerde veya internette gördüğünüz üzere çok sayıda dolandırılma vakalarıyla karşılaşıyor insanlar. Bu dolandırma vakalarına karşı da gerçekten dürüst ve kaliteli insanlarla çalışmak zorundasınız. Niye? Çünkü parayı kolay kazanmıyorsunuz. Bu parayı harcarken de karşınızda dürüst, kaliteli, profesyonel insanları görmek istiyorsunuz. Ben şunu söyleyebilirim. Kuşadası'nda benim kendi tespitlerime göre çalışılabilecek, bakın bir elin 5 parmağı kadar değil, 3 firması varsa ilk sırada Niyazi Bey geliyor, Villa TV geliyor. Bunu söyleyebilirim. Diğerlerine de haksızlık etmeyeyim, onlar da 2. 3. sırada geliyor olabilir ama 4. bulamadım daha şu ana kadar. Bakın bu kadar söylüyorum. Paranız kıymetli. Harcarken de dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Evet, çok doğru bir noktayı tespit ettin. Bu arada çok teşekkür ederim. Beni 1. sıraya koyman benim için, bizim için çok büyük bir gurur verici bir şey. İzleyiciler çok de bunu görüyorlar ediyorum. zaten. Emin olun İbrahim Bey, ben de sizler gibi hani böyle videonun arkasından tanıdım. Yani videolardan izleyen izleyici olduğu için, yorum yaptığı için tanıdım. Her şey tamamıyla doğal bir şekilde. Hatta sizde de yani böyle güzel yorumlar yaparsanız sizde de böyle güzel bir villa turu da yapabiliriz. Evet, konumuza devam edecek olursak, bakın burada hemen şöyle gösterelim.
burada multi klima sistemimiz var ve motoru burada yer almış. Samsung marka olarak tercih edilmiş. Evin içerisine girdiğimiz zaman zaten göreceksiniz. Dar olduğu için İbrahim Bey buraya almadık çünkü yani kameramız da var. Burada doğalgazımız olduğu için tabii ki burada kombimiz yer almış. Üstte bir klimamız daha var. Onu da göstereceğiz. Yani klima motorumuz daha var. Niyazi Bey biraz kilolu olduğu için ben çok zayıfım. O Estağfurullah, yüzden onu demek istemedim. o Çok yüzden- özür dilerim. Onu demek istemedim. Alan çok dar. Kamera önümüzde, ondan dolayı ondan bahsettim. Evin girişine geldik. Bu arada hemen gölgeye gelmişken şundan da bahsedelim. Hatta Rukiye alalım, şuraya alalım, gölgeye alalım. O da sıcakta kavrulmasın. Şuraya alalım, Evet. gölgede. Sıcaklar başladı artık. Yaz geldi, bayram tatiliyle birlikte sezon da açıldı, havalar da ısındı. Çok doğru bir noktayı tespit ettim. Doğru bir noktaya değindiniz. Neden? Ya ben her zaman şunu diyorum. Şimdi yıllarca paranızı biriktiriyorsunuz bir ev satın alabilmek için. Yani para nasıl biriktirilir çok iyi biliyorum. Çünkü biz de yokluktan geldik. Zengin aileler, aile çocukları değiliz. Böyle evleri tanıtıyorum. Evet, ancak ben böyle bir evde oturmuyorum. Yani benim böyle bir evim yok tabii ki. İnşallah Allah herkese nasip eder ama kimsenin malında, İnşallah. mülkünde, hiçbir şeyinde gözüm olmadı bugüne kadar. Asla da olmaz. Allah- Allah da nasip etmesin böyle bir şey. Allah herkesin gönlüne göre versin. Ve şunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yıllarca parayı biriktiriyorsunuz, buraya geliyorsunuz bir tane ev alabilmek için. Yani bir tane kurşununuz var, namlunun ucuna koydunuz, atacaksınız. Yani attığınız zaman o namludan çıktığı zaman yani o para sizin cebinizden çıktığı için gücü karşı tarafa veriyorsunuz. Para bir güçtür. Karşı tarafa verdiğiniz zaman evi satın aldığınızda evde herhangi bir problem olduğunda emlakçı sizin yanınızda olacak mı? Müteahhit sizin yanınızda olacak mı? Çünkü herkes satana kadar. Biz bunların hiçbirisini yapmıyoruz. Yani biz bunları şu şekilde yapıyoruz. Bizden mesela örnek veriyorum 5 yıl önce, 10 yıl önce ev satın alan müşterilerimizle bile hala her şeyleriyle ilgileniyoruz. Tabii ki bunlar evdir, insan yapımı, bir problem olabilir, nem olabilir, rutubet olabilir, evde boru patlayabilir, inşaat firmasından kaynaklı bir problem olabilir. Önemli olan bunların peşinde olacak, arkasında duracak kişiler. Kişilerle işbirliği yapın. Onlar vesilesiyle ev alın. İlla gelip benden ev alın demiyorum. Yani illa biz satalım demiyoruz. Bizim öyle gayelerimiz Seni yok. birinci sıraya oturtmamın sebebi zaten sadece satış öncesi değil. Satış sonrası da bu hizmetleri insanların yararına sunabilmen. Evet. Seni Bu arada farklı kılan bu. bu arada bunu da ilk biz yaptık biliyor musun? Pandemi döneminde bakın girin videolarımıza bakın. Satış sonrası hizmetlerimizden bahsederek bir video çektim. Ve bunu Kuşadası'nda ilk biz yaptık. Hatta birçok şeyi yani Kuşadası'nda hep biz ilkleri yapıyoruz. Ondan sonra insanlar hep bizi böyle şey yapıyor. Kopyalıyor, copy paste yapıyor. Geleceğe dair bir öngörüde bulunmak istiyorum. Eğer siz Niyazi Bey ile çalışırsanız Niyazi Bey'in bundan sonraki nickname'ini Yetiş Niyazi olarak koyabilirsiniz. Evet, güzel bir tespitti. Evet, şimdi Rukiye Hanım şöyle karşıya doğru alalım. Burayı gösterelim. Şu cam mekanı Bakın olayını. giriş kısmındayız ve buradan size bahsedecek olduğumuz şeyler var. Bunun üzeri kapalı olduğu için isterseniz burayı camla kapatıp sağ ve sol tarafa ayakkabı dolabı yaptırıp buraya hani geldiğiniz zaman mesela yağmur yağıyor, dışarısı tozlu. Burada en azından ondan etkilenmezsiniz. Çok güzel. Bunun haricinde bakın şurada ahşap görünümlü bir yer var. Bakın sesi duyurmaya çalışıyorum. Sanırım duyuyorsunuz. Bu alüminyum, küflenmez bir malzeme. Bir de bakın şurada boşluklar var. Bu boşluklara da müteahhit firma bakın şu şekilde led kanalları yerleştirmiş. Tabii söylemiştim eksiklerimiz var diye. Henüz bitmediğini söylemiştim. Burada da ledler olacak yukarıdan aşağıya doğru ve oldukça da şık bir tasarım olacak. Çelik kapımız evet Sur marka. Evet şimdi giriş kapımızdan içeriye doğru giriyoruz. 227 metrekare evin kullanım alanı var. Toplam 2 kat olarak. Şu an giriş kapımızdayız. Karşımızda bu meşhur Sur markalı çelik kapımız var. Sana reklam ücreti vereceklermiş. Ne zaman? Bilmiyorum. Bu arada biz çekimlerden hiçbir şeyden ücret almıyoruz. Bütün masraflar tarafımıza ait. Tabii ki. Bu kapılarda son videolarımda bir şeyler gösteriyorum. Biliyor musun? Mesela Esneme. şöyle evet bravo. Yapar mısın abi? Yapayım mı? Evet. Şöyle alttan tut ayağını koy. Tutabilecek Evet misin? tabii. Üstten Tank gibi şey ya. esniyor mu? Yok. Yani kapı geliyor değil mi? Tabii, yani tabii. şöyle geliyor, şöylemesine geliyor. Yani şöyle sabitlediğin zaman ayağını sonuna kadar şöyle koyduğun zaman, yukarıdan çektiğin zaman bak ayağımı kaldırıyorum, kapı esneme yapmıyor. Yani villalarda olması gereken kapılar bunlar. Bir nanomilim bile oynamıyor yani. Kesinlikle. Çünkü Sur marka. Gerçekten çok kaliteli bir kapı. Ben beğeniyorum. Artık ücret mi verecekler, ne yapacaklar? Bir yemek yesek de olur ya. Olur, Değil mi Sur olur. markayla? Yani ateşli silah şeyine bile dayanıklı tahminime göre. Evet. Yani gerçekten sağlam bir kapı. Bu arada burada elektrik panomuz var. Tabii şu an daha derli toplu değil buralar.
Hatta şöyle içerisinde kısaca sizlere gösterelim. Çok dokunmayalım, içerisinde elektrik var çünkü. Görüyorsunuz bayağı bir elektriğimiz var. Villa zaten böyle donanımlı ve dolu olması lazım. Böyle 2-3 tane prizle böyle villa olmaz. Bir yatak odamız var. Aile büyüklerimiz için bir yatak odamız var. Yatak odamızın içerisinde yatak başlığımız karşıya geliyor. Ve burada içerisinde bir tuvalet banyomuz var. Tabii eksiklerimiz var. Yani lavabolarımız tam daha gelmedi. Evlilerimiz eksik, bataryalarımız eksik. Şu an duşakabin gelmiş mesela. Şampuan yeri var, niş yeri var. Onu görebiliyoruz burada. Yağmurlama sistemi tavandan, tavanlarda yine spot lambalarımız var. Bu arada buradan aile büyükleri için çok ideal bir oda olduğunu düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Çünkü düz ayak dışarı bahçeye çıkabilirler. Ve Linea Rosso. Evet, kaliteli. Alüminyum. Evet. Hiçbir zaman küflenmez. PVC olursa esneme yapıyor. Bu malzeme esnemez. Sineklikler Linea Rosso ve kaliteli. Kesinlikle. Bu arada bir şey dikkatini çekti mi? Yerlerde mesela normalde hiçbir şey örtmüyorlar. Bu sefer malzemeleri mesela taşırlarken ustalar çiziyorlar. Yerler çiziliyor. Evet. Önce ben bunu çok idrak edemiyordum. Dedim ki ya ev var mı? Var. Ama tabii ki biz de çevremizde böyle hep böyle yurt dışından insanlar var özellikle. Bir gün dediler ki bana ya Niyazi biz neden bu evleri beğenmiyoruz biliyor musun? Neden abi dedim. Ya dedi araba almaya gittin sıfır araba dedi geldi. Siparişi verdin, parasını ödedin, arabaya getirdiler. Kapısında dedi çizik var dedi kabul eder misin dedi. Dedim hayır etmem aklın yolu bir. Ben parasını ödemişim. Niye çizik olan bir arabayı satın alayım ben? Yenisini isterim. Yani kapısını değiştirmesinler. Direkt yenisini isterim. Evet dedi. Biz de dedi, o yüzden dedi ev alırken de bütün detaylara bakıyoruz. Çünkü biz sıfır ev alıyoruz. Sıfır ev parası veriyoruz. Ondan dolayı da evi dedim dört dörtlük isteriz. Haklısın abi dedim. O günden sonra benim vizyonum, bakış açım çok fazla değişti. Ve bu evlerde evet böyle inşaatlarda yerleri böyle örtü yapmaları gerçekten de çok güzel. Çünkü herhangi bir deformaya karşı, çizilmeye karşı engelliyor. Çünkü en iyi malzemeler kullanılıyor. En iyi mimarlarla çalışılıyor. Ancak bu yaptığınız ürünü korumazsanız bu olmaz. Niyazi Bey, şimdi burada çoğu Kuşadası'nda villada olmayan kontrol ünitesi de burada. Klimanın sıcaklığını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Evet. Bir diğer de gene diğer villalarda olmayan çok çok güzel bir özellik. Niyazi Bey'le de çok beğendik bu hususu. Bu kapılar yatay açılıyor. Herhangi bir hacmi kısıtlaması söz konusu değil ve duvarın içinden açılıp dışarı çıkıyor. Bu ekstra bir özellik. Tabii şimdi eksiklerimiz var. Pervazı falan takılacak vesaire. Eksikler mutlaka var. Ancak bunlar tabii ki tamamlandıktan sonra burada geldiğinizde çiçek gibi çok güzel bir evi sizlere göstereceğiz. Şurada kedi gözlerimiz var. Bakın koridora konmuş Evet. kedi gözü. Yani akşam karanlıkta mesela hiç lamba falan uğraşmayacaksınız. Kedi gözü otomatikman yanacak. Akıllı ev sistemimiz var burada. Ekranı burada yer almış. Üst kata çıkan merdivenlerimiz ahşap tercih edilmiş. Tabii üst kata çıkmadan önce bir salona bakalım. Bu arada buraya kaplamalar gelecek. Yani şu an çirkin bir görüntü var evet. Bunlar gidecek yani hani güzel bir görüntü gelecek. Kaplamalar yapılacak buraya. Evet bakın buradaki kapı bile sürgülü. Gerçekten de. Yani malzemeleri de güzel. Kaliteli malzemeler. Salona geldik. 80'e 80 seramikler var yerde. Genelde hep böyle 60'a 120 seramikler görmeye alışkınız. 80'e 80 seramik tercih edilmiş. Mat ve açık böyle gri tonlarında düşünülmüş. Tabii bence böyle mat olması çok iyi. Neden? Bakın burası havuz katı. Havuzdan çıktınız, oldu, acil bir ihtiyacınız var, bir lavabo ihtiyacınız oldu, bir telefonunuz çaldı, içeri girmeniz gerekti. Hani hızlı hareket ederken, ayağınız ıslakken bastığınız zaman kaymazsınız burada. Mat çünkü. Ancak parlak olduğu zaman bu tabii kayıp düşmenize, yaralanmanıza sebebiyet verebilir. Evet, salondan baktığımız zaman... Söyleyeyim mi? Yerden tam kesilmeden. Evet. Şimdi bu villanın detaylarına özen gösterildiğini şuradan anlıyoruz. Şimdi bu salondaki parkenin aynısını buraya da koymuş. Bakın bu çok pahalı ama açık alana da koymuş. Evet. Bu detay çok değerli bir detay yani. Yekpare devam etmiş yani ön tarafa doğru. Evet. Bu arada ön tarafımızdaki buradan direkt terası görebiliyoruz. Buradan havuzu, bahçeyi görebiliyoruz. Ve bir detay paylaşacağımı söylemiştim. Dışarıdan paylaşamamıştık değil mi? Beraber tanıtalım mı? Şimdi diyelim ki burayı yıkamak istediniz. Ancak önünüzde havuz var. Havuzla aynı kottayız biz bakın. Eşitiz böyle. Ve şöyle göstereyim hatta size. Bakın aynı kottayız. Yani burayı yıkadığınız toz toprak işte su havuza akmasın diye şurada ince bir kanal bırakılmış. Ki burayı yıkadıktan sonra su havuzla karışmasın, havuz kirlenmesin. Direkt bu kanaldan tahliye olsun diye boydan boya ileriye kadar böyle bir kanal yapılmış. Gerçekten müteahhitle ben tebrik ediyorum. Evin bütün odaların panjurları var. Alüminyum, Linea Rosso marka.
Evet. Evet, bu gerçekten güzel bir özellik. Ne diyorsun? Doğal şömine, yani elektrikli Odun değil, şöminesi, odun evet. şöminesi, doğal şömine. Kışın çok fazla olacağını tahmin etmiyorum ama oldu. Yani olduğu, havanın kötü olduğu vakitlerde çıtır çıtır. Ya yılda şöyle bir ay bile Ha. odununu burada yakıp karşısına geçip şöyle çıtır çıtır odunlarını yakarken kahvenizi yudumlamak bile ayrı bir keyif verir. İnsanız, hepimiz bir gün öleceğiz. Bu hayatı yaşamaya geldik. Yani böyle bir imkan varsa niye kullanmayalım ki bu tür villalarda da bence olması gerekiyor. Dünyaya bir kere geldik. Siz varsanız her şey var. Siz yoksanız hiçbir şey yok. O yüzden hayatın kıymetini bilelim, günün kıymetini bilelim, zamanın kıymetini bilelim. İmkanınız varsa, böyle bir ev almaya gücünüz yetiyorsa tabii ki, imkanlar dahilinde. Bu evleri satın aldıktan sonra böyle özelliklerin de olması tabii ki sizi mutlu ederse biz de daha çok mutlu oluruz. İnanın sizden daha çok mutlu oluruz. Çünkü bizim birinci önceliğimiz sizleri mutlu edebilmek. Şöminemizde görüyorsunuz böyle mermer kaplama yapılmış. Bu arada bakın televizyon ünitesi de buraya geliyor. Hemen üst tarafında prizimiz var, televizyon ünitemiz var burada. Uyduyu da buradan alıyoruz. Ve salon gerçekten de geniş ve güzel görünüyor. Ev çünkü 227 metrekare büyüklüğe sahip. Bunun haricinde bakın şurada tavanda klima sistemimiz var salon için ayrı. Bakın burası da yemek odası. Yemek odası içinde tavanda yine Samsung marka tavan tipi klimamız da yer almış. Oldukça büyük bir salon. Akabinde burada da yemek odası. Yemek odasının akabinde ise bakın burada kış bahçesi var. Oraya geçmeden önce sol tarafında mutfağımız var. Mutfakta yemeğinizi hazırladınız. İsterseniz yemek odanızda yiyin. Buraya masanızı koyun. İsterseniz de hemen buraya çıkarak, Kış bahçesi. değil mi? Buraya alalım isterseniz sizi. Biraz da buraya bakalım, tanıyalım. Burada da yine yemek masamızda 6 kişilik olarak düşünülmüş. Tabii dediğim gibi tam daha burası hani örnek villa olarak tam bitmedi. Örnek villa olarak ilk yapılan villa burası. Bu arada burada toplam 24 tane villamız var. Yani ama tabii ki hepsi satılık değil. Satılan villalarımız var. Çok az sayıda villamız kaldı. Bu arada tamamlanması da burası Şubat ayında. Yani 2026'nın Şubat ayında tamamıyla site bitmiş durumda olacak burada. Ve güvenlikli bir site oluyor burası. 24 tane haneden oluşuyor. Aidatları sormayın, şu an belli değil. Bu tür yerlerde aidatlar, bütün evler satılır. Yönetim kurulur. Sitedeki talepler alınır. Yani güvenlik mi isteniyor, bahçıvan mı isteniyor, dışarıdan mı bir ekip gelsin baksın. Bunlara göre bir masraf belirlenir, bir gider belirlenir. Giderlerde 24 hane varsa 24 haneye eşit olarak bölünür. Bu şekilde bir aidatlandırma sistemi oluyor. Bu detayı da sizlere paylaşmış Bir detay olalım. var Niyazi. Evet. Şimdi salonda ve diğer odalarda VRF sistemi kullanıldı. Burada kış bahçesinde uzatma sistemi olduğu için Rukiye Hanım burada ayrıyeten bir bağımsız klima tarafından soğutuluyor. Evet. Veya kışın da ısıtılıyor. Yani burayı da ısıtmak, soğutmak isterseniz de burada da yine klimamız da bırakılmış. Devam edelim mutfağımıza doğru. Şöyle önden alalım size. Evet, mutfağa geçerken bakın sürgülü bir kapıdan geçiyoruz. Sürgülü kapı gerçekten de çok mantıklı olmuş. Bence birçok villada kullanılabilir. Çünkü alanları kesinlikle daha da geniş tutuyor. Yani bunu açılır kapanır bir kapı yapsaydınız burayı daraltabilirdi. Ancak burada oldukça güzel durmuş, kullanışlı olmuş. Söyleyebileceğim bu konudaki husus, gene bu villayı diğer villalardan ayıran özellik kapalı mutfak olması. Bunu çektiğiniz anda salondan bağımsız kapalı bir mutfak elde ediyorsunuz. Benim gibi evde evcil hayvan besleyen aileler için kapalı mutfak olmazsa olmazlardan birisi, tercih sebebi. Dolayısıyla hani bu özelliğine dahi artı bir değer olarak söyleyebilirim yani. Şimdi bakın normalde denize yakın olan villalarda bahçe payları küçük olur, evler küçük olur, mutfaklar açık mutfak olur. Çünkü denize yakın olan arsalar çok pahalıdır. Hatta küçük bir ara verdik, böyle konuştuk biraz önce. Ya işte bu bölgedeki arsa payları ile ilgili vesaire. Yani gerçekten de müteahhitin vizyonu çok geniş olduğu için normalde farklı bir başka bir müteahhit olsa belki şunu da yapabilirdi. Tabii çok güzel yapan müteahhitler var. Onları kesinlikle tenzih ediyorum. Ancak hani genelde müteahhit mantığıdır. Yani 2 ev daha yapalım, 3 ev daha yapalım, işte bahçeyi küçültelim. Şimdi 3 ev daha yaparsan bu araziye hani arsası küçülür, evin metrekaresi küçülür. Bu sefer kapalı mutfak olmaz, açık mutfak olur. Rakamları duyduğunuz zaman da diyorsunuz ki ya rakamlar çok büyük. Ancak bakın bu sebeplerden dolayı rakamlar büyüyebiliyor. Artık gerçi paranın da bir değeri kalmadı ki. 200 liraya bile önceden neler alırdık, şimdi 200 lirayı yerde gören almıyor yani. Bir Atatürk olduğu için yerde eğilip öyle alabiliriz yani, Tabii, değil mi? Tabii. Değeri yok. Şimdi ben de biraz önce arada öğrendim. Şimdi ev fiyatlarını kabaca tahmin edebiliyorum Kuşadası'nda ama
arsa ve toprağı çok tahmin edemiyorum. Çünkü çok değişik rakamlar karşımıza çıkıyor. Niyazi Bey'e buranın dedim 587 mi 583 mü? 583. 583 metrekare arsası ve denize bu kadar yakınlıkta olan ve havadar. Bakın yazın sıcak, bunalmıyoruz, havadar bir şey. İnanılmaz bir esinti Serin, var hatta şu esinti an var burada yani. bu esintiyi yakalayıp konuşuyoruz. Yani Kuşadası Soğucak'ta kenarda böyle bir esinti içerisinde gibisiniz. Sahilde bu da bulunmaz. Etrafı çünkü çam ağaçlarıyla kaplı. Buranın maliyetinin en az %50'si arsa maliyeti. Kesinlikle. En az %50'si. Fazlası bile diyebiliriz hatta. Yani evet. Kesinlikle. Yani rakam söylemek istemiyorum ama maliyetinin söylenen rakamların en az %50'si arsa maliyeti. Kesinlikle. Yani bu evi gidin herhangi bir yerde yapın Türkiye'nin aynı maliyetlere mal edersiniz. Evi inşaat maliyeti aynıdır. İnşaat maliyetleri değişmez. Yani atıyorum şu mermerin ya da işte atıyorum mobilyanın metretülü bellidir. Metrekaresi bellidir her yerde. İnşaat maliyeti değişmez. Arsa maliyeti tabii ki de her yerde farklıdır. Hele ki bir de Kuşadası olunca, bir de denize yakın olunca, bir de bu metrajlar olunca yani arsa payları da ciddi anlamda yükseliyor. Evet, konumuza dönecek olursak burada üst dolapları üst dolapları gösterelim. Cam kapaklı alüminyum, içerisi led lambalı dolabımız var. Hepsinde bakın led lambalarımız var. Tavanlarda ledler düşünülmüş. Yine tezgahımız bayağı büyük. Hatta mutfak kocaman diyebilir miyiz? Kocaman. Yani biz çok villa geziyoruz. Ancak bu kadar büyük böyle mutfağı olan gerçekten az villa var yani. Hani güzel yapılmış. Bir yanlış anlaşılmasın. Şöyle biraz önce ben kapalı mutfak en büyük özelliği gibi söyledim ama bakın kapı kapandığında açık mutfak oluyor. Siz kapattığınız kapıyı anda kapalı mutfak oluyor. Evet. Hani bu kontrol sizde olması çok güzel. Bunu demek istiyorum. Bu villa hem açık mutfak sevenlere hem kapalı mutfak sevenlere kesinlikle ideal diyebiliriz. Evet. Devam ettiğimiz zaman burada bir evyemiz var. Grue marka. Burada bataryamız var. Ve burada peyzajı görebiliyoruz. Evet, çekmeli bu arada. Peyzajımızı görebiliyoruz. Mutfakta hanımların, kadınların en çok bence olması gereken bir şey. Çünkü müstakil bir evdesiniz. Bir apartman dairesinde değilsiniz. Yani buradan baktığınız zaman şöyle bir bahçeyi görebilmelisiniz. Ki buradan baktığınız zaman şurada, şu kısımdan havuzu bile görebiliyorsunuz. Kış bahçesi, yemek salonu, önündeki bahçe, yanındaki bahçe hepsini görebiliyorsunuz. Aydınlık, ferah bir mutfağımız var. Burada beşli gazlı bir ocağımız var. Franke olarak düşünülmüş. Bu arada bakın ocak, davlumbaz ve fırın bu evlerin içerisinde, fiyatların içerisinde. Fiyat demişken de fiyatları biz açıklamaya link bırakıyoruz, yorumlara link bırakıyoruz. Yorumlarda sabitliyoruz. Ve internet sitemiz villatv.com.tr. Kuşadası'nda böyle premium, lüks villaların olduğu bir sayfa. Bu sayfayı da ben kurdum. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Denk gelmiştik. Araba servisindeydik. Orada bilgisayarda çalışıyordum. Bir izleyenlerin yanlış anlaşabileceği bir husus var Niyazi Bey. Örnek villa fiyatından daha düşük fiyatta villalar olabiliyor. Evet. Daha farklı rakamlarda. Şöyle yapıyoruz. Şimdi biz mesela ilk tamamlanan evler örnek villalar. Yani ilk biten evler örnek villalar. Şu an diğer evler kaba inşaatta. Yani oraları ben size göstersem de penceresi yok, mutfağı yok, eksikleri var, anlatamayacağım. O yüzden müteahhitler ilk böyle hızlı bir şekilde ilk bir tane örnek villa çıkartıyorlar. Ve bu örnek villalar genelde sitenin en köşe konumlu evleri oluyor. En büyük bahçeye sahip olan evleri oluyor. Evet. Ve biz bu evlerin fotoğraflarını, videolarını çekiyoruz. Bunu internette sayfamızda paylaşıyoruz. Şimdi burada şöyle yapıyoruz. Yani sistem şu şekilde yürüyor Türkiye'de maalesef ki. Örnek evler çekiliyor ve o sitedeki en uygun fiyatlı evler paylaşılıyor. Şimdi bunun sebebi de ne? Örnek veriyorum. Mesela bir fiyat bandı söyleyeyim. Burayla alakası yok ama hani örnek olarak bir fiyattan bahsedeceğim. Diyelim ki bir sitede işte atıyorum 20 milyonla 35 milyon arasında bir fiyat bandı var. Örnek villa 35 milyonken aynı sitede 20 milyonda da villa var. Evet. Şimdi 35 milyon yazdığımız zaman mesela 20 milyon bütçesi olan bir müşteri bakamıyor, ilgilenemiyor çünkü fiyat yüksek geliyor. Ancak o sitede aynısından bir tane daha var. Yani 20 milyona da ev var. Bundan dolayı Türkiye'de genelde bu aslında büyük bir problem. Yani biz de bütün evlere ayrı ayrı ilan açmak isteriz. Ancak sistem bu şekilde olduğu için biz de ne yapıyoruz? Bunları açıklama kısmında yazıyoruz. Mesela ilanın açıklamasına diyoruz ki örnek villa bu fiyat, işte atıyorum lansman fiyat bu fiyat, bu fiyattan başlıyor. Video içerisinde söyleyemiyoruz. Neden? Çünkü video içerisinde söylediğimiz zaman fiyat değiştiğinde, satıldığında o videoyu kaldırmamız gerekiyor. Ancak biz videoyu devam ettiriyoruz. Bu kadar emek çekiyoruz. Sen de görüyorsun. Bak biz buraya dün geldik, bugün geldik. Yani ciddi anlamda bir emek harcıyoruz. Bu videoyu kaldırma şansımız yok. Evet, konumuza da devam edecek olursak tezgahımız devam ediyor. Bol bol prizlerimiz bırakılmış. Burada led lambalarımız, fırın ve mikrodalga yerimiz, buzdolabı yeri büyük bırakılmış değil mi? Yani büyük, X-Large.
Tabii, XX large. villada olması gereken Tabii, bence. Bu bulaşık makinesi yeri de şuradaydı. 8 tane priz var Evet. tezgahta. Ya villada zaten olması gerekir. Evet. Devam edelim. Zemin katta bir yatak odası görmüştük. Yatak odasının içerisinde bir tuvalet ve banyo görmüştük. Tabii ki gelen misafirleriniz orayı kullanamaz. Onlar için de burada ayrıca bir misafir tuvaleti bırakılmış. Bu da önemli bir detay. Bunun haricinde evimizde hemen kısa bir detay vereyim. Yerden ısıtma sistemi var, akıllı ev sistemimiz var ve burada sitede kamera sistemimiz, güvenlik sistemimiz oluyor. Ayrıca alarm sistemimiz nötron marka, duman dedektörü, su basmalarına karşı vesaire bütün hepsi de bulunuyor. Üst kata çıkan merdivenlerimiz ahşap. Burayla ilgili şunu söylemek istiyorum Niyazi Bey. Bu merdivenler kesinlikle yorucu bir merdiven değil, ilave olarak da sağanlıklı. Sağanlıklı bir merdiven sisteminin olması bir villa için olmazsa olmaz bence. Çünkü belli bir yaşın üzerinde insan bir nefeste çıkamıyor. Bir nefes alıp tekrar çıkması gerekiyor. Sağanlıklı merdivenler de bu konuda vazgeçilmezdir diye düşünüyorum. Ve bu villada sağanlıklı merdiven var. Evet, yani sağanlık dediğimizde orada bir boşluğumuz var. Hani dinlenmek isterseniz orada dinlenerek Yarım devam nefes, edebilirsiniz. tekrar Evet. çıkıyorsun. Şurada yukarıya çıkmak için tutamaç bırakılıyor. Ama tabii ki şu an biz tam göremiyoruz. Kaplamalar yapılmadı. Şimdi hadi bu güzel villanın üst katını birlikte tanıyalım. Tabii. Villamızın şu an 2. katına doğru çıkıyoruz ve kedi gözlerimiz burada devam ediyor. Tutamacımız burada ve antre koridora geldik. Hemen şurada bir odamız var. Ona bakalım. Sonra öndeki yatak odalarına bakarız. Geniş bir yatak odamız var. Burada baktığımız zaman doğa manzaramız, şehir manzaramız var. Bahçemizi görebiliyoruz. Yine yerler kapatılmış bak. Yani çizilmesin diye. İçerisinde bir banyomuz var. Çok detaylı olarak göstermek istemiyorum bütün banyoları. Burada her yatak odasının içerisinde banyolarımız bulunuyor. Tavan yüksekliklerine dikkat ettin mi İbrahim Bey? Yüksek. Gayet ferah. Gayet yüksek. Standartların üzerinde. Klimamız var burada tavan tipi. Normalde tavan tipi olan yerlerde, klimalarda tavanlar alçaltılır. Aynen. Çünkü 40 santimlik bir alana ihtiyaç vardır. Yani nasıl yaptı müteahhit bilmiyorum ama bravo. Çok güzel yapmış. Hem tavan yüksek hem de tavan tipi klima var. Devam edelim. Şurada karşıda bir yatak odamız daha var. Yine bu odamızın içerisi de ebeveyn banyolu. Karşıda bir banyomuz var çünkü. Detaylarını çok paylaşmayalım. Videoda çok uzamasın. Ön tarafta kocaman bir balkon var. Balkona bakar mısın? Yani ben şu ana kadar çok ev gezdim ama bu kadar büyük balkon çok hatırlamıyorum. Siz hatırlıyor musunuz Rukiye Hanım? Evet, Rukiye Hanım da çok hatırlamıyormuş. Tabii Yok, mikrofon bizde yok. olduğu için Rukiye Hanım'ın sesini arkadan alamıyoruz. Kesinlikle. Utandı Kesinlikle. herhalde bir de biraz. O Kesinlikle yüzden, hem hayır hem diyor. manzara olarak hem de odanın balkonu olarak bu büyüklükte bir balkon yok ve ayrıcalıklı. Evet. Kocaman bir balkonumuz ve buradan şehir manzarası, doğa manzarasını görebiliyoruz. Yerden ısıtma sisteminin kontrol merkezi de oraya bırakılmış, balkonda yapılmış. Yine sinekliklerimiz bütün kapı pencerelerimizin hepsinde bulunuyor. Evet, koridor antreye doğru döndüğümüzde bakın burada bir çamaşır odası var. Hem çamaşır yıkama makinesi, hem çamaşır kurutma makinesi, hem de yukarıda eşyalarınızla birlikte bakın şurada da bir depolama alanları daha bulunuyor. Bunlar da böyle ızgaralı olarak düşünülmüş yani hava alsın diye. Oldukça mantıklı. Karşıda buzlu bir camımız var. Bakın. Evet, bence buzlu olması güzel çünkü dışarıdan gelen geçen evimizin içerisini görmesin. Burası mahrem bir yer. İkinci aydınlığı kat veriyor. yatak odamız. Yani buranın buzlu bir cam olması hem aydınlık sağlıyor hem de bir mahremiyet sağlıyor. Kesinlikle. Çatıya çıkmak için burada bir yer düşünülmüş. Yani bir çatıya müdahale etmek isterseniz. Tabii daha tam bitmemiş. Kapakları gelecek. Evet, nereye geldik? Master'a Master. geldik. Evin en özel yeridir. Ana yatak odası, master yatak odası. Karşımızda büyük bir boydan boya bir giyinme dolabı ve bakın şu orta kısımları cam kapaklı olarak düşünülmüş. Alt kısımlarında çekmecelerine önem verilmiş ve şurada led kanallarını görebiliyor musunuz? Evet. LED kanallarımız var. Bu giyinme dolapları da burada yapılmış vaziyette. Yatak burada tam karşıya geliyor. Yatak başlığı da oldukça. Bakın şöyle aralığı büyük bırakılmış. Muhtemelen ikilik yatak bile burada kullanabilirsiniz. Komodinlerinizi de koyabilirsiniz. Hemen arka tarafında bir banyomuz var. En büyük yatak olur. Evet, böyle. yavaş yavaş kapanışa doğru gidiyoruz. Sen anlatmak ister misin banyoyu? Ya, banyo dediğin gibi şu anda dizayn aşamasında olduğu için işte bataryalar Grohe, Gömme rezağı var, grey olarak düşünülmüş. gene Grohe yani. Evet. Burada duşakabinimiz alüminyum olarak düşünülmüş O da ve öyledir. şurada bakın bir niş yerimiz var şampuan koymak için. Yine Grey bataryalarımız var. Ben de Grey almıştım kendi evime. Pahalı. Bir yani numara. diğerlerine göre pahalı Grey'in ürünleri. Ve Hans Grey var. Evet. Grey var. Pahalı ürünler bunlar.
Zaten yurt dışından izleyenler biliyor. Ayrıca burada pencere bırakılmış. Yani tabii ki de banyo da çok önemli. Ki burası ebeveyn banyosu olmasına rağmen baya büyük. Evet. Yani normalde bu kadar büyük bırakılmıyor. Balkona bakalım. Evet, balkonumuza geldik. Evimizin ön tarafında yeşil alanımızı, otoparkımızı, havuzumuzu, terasımızı her yeri görebiliyoruz. Ve şu da önemli. Şimdi normalde böyle bir ev alınıyor. Hemen bahçen bitmeden önündeki ev başlıyor. Burada bakar mısın? Aramızdaki mesafe kaç metre ortalama? Yani buradan şu duvara kadar kaç metredir? 10 metre, 20, 20-25 metre bizim duvara kadar mesafemiz var değil mi? Evet. Bir herhalde 10-15 metre, 10-12 metre civarında yolumuz var. Yani 4 araba çok rahat yan yana durur. Evet. Ayrıca karşıdaki villanın bahçesi var. Yani nereden baksak belki 50 metreden fazla bir şeyimiz var değil mi Boşluk burada? var. 50-60 metre mesafemiz var karşıdaki villayla. Şimdi hem denize yakın olup hem bu kadar mesafe olması 70-80 metre diyebiliriz yani. evet gerçekten pes. Biz 50 diyelim mahcup olmayalım. Çünkü ölçemiyoruz şu an elimizde hani metreyle oraya gidip şu an videonun içerisinde ölçemeyiz. 50 diyelim 60 çıkarsa da size hediyemiz olsun diyelim o zaman. Aynen. Evet, villayı nasıl buldun? Bizi nasıl buldun? Kamera arkasını nasıl buldun? Sen normalde hep böyle diğer izleyiciler gibi karşıdan böyle bakıyorsun, 10 dakika izliyorsun. Arka planda neler olup bitiyor? Evler nasıl çekiliyor? Fikirlerini, düşüncelerini öğrenmek Ya isteriz. şimdi ben kendim meraklı olduğum için bölgelerin işte ev yapısını, inşaatları falan da ben ara ara gezip dolaşıyorum. İşte dediğim gibi bunu en iyi sunanlardan şu an Kuşadası'nda ilk sırada sen varsın. Ayrıca bu villaya gelecek olursak, bu villa hani sahile bu kadar yakın olup da bu kadar geniş araziye sahip olan herhalde imsali yok. Evet. Genelde buradaki evler de hani belli bir 15-20 yıllık falan evler ki bitki örtüsü, ormanlar etrafını sarmış. Sanki orman içerisinde denizin kıyısında bir ev gibi ve her şey düşünülmüş. En ince detayına kadar, kapalı garajından bahçedeki mutfağına kadar, en ince detayına kadar. Kullanılan malzemeler çok kaliteli malzemeler. İç donanım malzemeleri olarak. Hani evet rakamsal olarak bana da bu rakamlar fazla geliyor. Onun için söyleyebileceğim şey şu, imkanı olan için, Evet. imkanı olan için uygun pazarlıkla böyle bir cenneti kaçırmasın. Ve rehber olarak da Villa TV'yi rehber edinmenizi şiddetle tavsiye ederim. Çok teşekkür ederiz. Yorumlarınız, güzel fikirleriniz ve davetimize icabet ettiğiniz için Ne demek? biz çok teşekkür ederiz. Ne demek? Güzel bir villa turu yaptık. Benim fikrimde tabii ki zaten videonun içerisinde de sık sık dile getirdik. Fikirlerimizi, düşüncelerimizi aktardık. Gerçekten güzel bir bölge, güzel bir lokasyon, denize yakın, yaz kış yaşanılan bir bölge, AVM'ye yakın. Yani birçok olanağımız var. Bu villaları satın almak için telefon numaramızdan bizleri arayıp randevu yapıp bu güzel evlere gelip Rukiye Hanım'la birlikte, bizle birlikte bu güzel evleri görebilirsiniz. Söylemek istediğin bir şey var mı? Seninle ilgili çok bahsettik. Rukiye Hanım'la ilgili bahsetmedik. İyi bir ekipsiniz. Başarılarınızın devamını dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bu güzel villaları da görmek için telefon numaramızdan bizi arayın. Evet ne diyoruz? Bize abone olmayanlara Kesinlikle abone olmanızı, takip etmenizi, yorum yapıp zil sesini açmanızı, yorum yapmanızı. bu arada fikirlerinizi de önemsiyoruz. Sizler de böyle mesela İbrahim Bey dedim ya hani yorumlar yapıyordu. Biz onu keşfettik. Dedik ya çok güzel yorumlar yapıyor. Kesinlikle bir video çekmemiz lazım. Uzun zamandan beri bekliyorduk. Sonunda güzel bir tur yaptık. Tabii onun da ilk deneyimi bugün biraz heyecanlı olabilir. Videolarda çünkü çok güzel yorumlar yapıyor. Siz de böyle güzel yorumlar yaparsanız size de kanalımızda yer verebiliriz. Evet yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.